Kripto para nedir diye internet ve sosyal medya üzerinde arama yaptığımızda paylaşımlar o kadar çok ki videoların ve makalelerin arasında kaybolmamak neredeyse imkansız. Bir sürü bilgi, bir sürü paylaşım, alabildiğince döküman. Paylaşılan bilgilerin birçoğunun doğruluğu ve gerçekliği tartışıda dursun. Biz bu videomuzda hem Bitcoin'in efsane tarihine derin bir yol alacağız hem de doğru bilinen yanlışları bir kenara bırakıp bir nevi iade itibar yapıp kripto paranın yani blockchain teknolojisinin gerçek mucidi hakkında biraz bilgilendirme yapacağız. Kripto para takipçileri ve yatırımcıların arasında blockchain teknolojisi ve kripto para sisteminin kurucusu ve öncüsü olarak Satoshi Nakamoto adında bir grup ya da bir kişi olduğu bilinir. Maalesef bu bilgiler de tam olarak doğru değildir. Doğru bilinenin aksine kripto para sisteminin ve dijital paranın ilk mucidi Amerikalı bilgisayar bilimcisi ve kriptograf David Kamp'dır. 1955 doğumlu Amerikalı David Kamp, kriptografi ve mahremiyeti koruyan teknolojilerde öncü olarak bilinir ve aslında dijital paranın ilk mucidi olarak da tanınır. Kendi alanının öncülerinden biri olan David Kamp'ın kriptografi ve dijital para konusunda pek çok çalışması ve önermesi mevcuttur. İnternet ve bazı sosyal medya hesaplarında kripto paralar ile alakalı 2000'li yıllara atıfta bulunulsa da aslında bu sistemin ve teknolojinin temelleri ta 1980'li yıllara kadar uzanmaktadır. David Kamp, 21 Haziran 1981 tarihinde izlenemeyen elektronik posta, iade adresleri ve dijital takmaları adlı bir makale yazdı. David Kamp bu makale ile anonim iletişim araştırmaları alanının temelini atmıştır. Ekim 1982 tarihinde ise karşılıklı şüpheli gruplar tarafından kurulan, sürdürülen ve bölünen bilgisayar sistemleri hakkında bir araştırma yaptı. Çifte harcamayı önlemek için bir tez geliştirdi ve yazdı. Bu tez, bilinen bir blok zinciri protokolü için ilk araştırma ve önermedir. Protokolü uygulamak için kodla tamamlanan David Kamp'ın tezi, daha sonra Bitcoin teknik incelemesinde ayrıntılı olarak açıklanan blok zincirinin sadece bir unsuru hariç geri kalan tüm yazılım sisteminin teorik olarak önermiştir. Bunların yanında David Kamp 1990 yılında elektronik dijital para şirketi DigiCash'i kurmuştur. 27 Mayıs 1994 tarihinde ise DigiCash ile bilgisayar ağları üzerinden dünyanın ilk nakit dijital para ödemesi yapılmıştır. Ayrıca David Kamp, kullanıcıların anonim olması ve onları korumaya amaçlayan elektronik bir nakit uygulaması olan eCash'i geliştirmiştir. 1995 yılına gelindiğinde ise DigiCash şirketi ile ilk dijital para birimi olan eCash ortaya çıkartılmıştır. 1995 tarihinden sonra ise belli başlı dijital para şirketleri ve dijital para sistemleri birbiri ardına ortaya çıkmaya başlamıştır. David Kamp hakkında ve dijital paranın tarihi hakkında detaylı bilgiler öğrenmek isteyenler için videomuzun alt bölümünde açıklamalar kısmına bazı linkler bıraktık. Tıklayıp önemli bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. 1995 tarihinden sonra 2000'li yılların başında da dijital para ve elektronik ödeme sistemleri ile alakalı birçok çalışmalar yapıldı. Tarihler 31 Ekim 2008 yılını gösterdiğinde ise Satoshi Nakamoto isminde biri ya da bir grup insan eşler arası elektronik nakit sistemi Bitcoin adlı makaleyi yayınladığında bu sistem herkesin güvenebileceği bir ödeme yöntemi öneriyordu. İçinde bulunduğumuz 2001 yılı içinde hala kim olduğu ve nerede yaşadığı bilinmeyen Satoshi Nakamoto kimilerine göre bir kişi, kimilerine göre bir grup, kimilerine göre de tamamen bir yapay zekadan ibaret. Bu videomuzda sizler için üretildiği tarihi olan 2009 yılından günümüze kadar uzanan Bitcoin'in zorlu ve meşakkatli serüveninden en önemli satır başlarını derledik. Herkese iyi seyirler dileriz. 8 Kasım 2008 Bitcoin'in teknik dokümanı Satoshi Nakamoto tarafından yayınlandı. 1 Ocak 2009 Satoshi Nakamoto, Bitcoin ağını başlatan kripto para biriminin ilk adımlarının atıldığı Bitcoin yazılımını yayınladı. Tarih 3 Ocak 2009 İlk Bitcoin bloğu oluşturuldu. Oluşturulan bu başlangıç bloğu Bitcoin'in yazılımının düzenlenmesini sağladı. Tarih 9 Ocak 2009 Yazılımın düzenlenmiş versiyonu Bitcoin 0.1 yayınlandı. 12 Ocak 2009 İlk Bitcoin transferi Nakamoto ve programcısı Hal Finney tarafından gerçekleştirildi. 5 Ekim 2009 Liberty Standard isimli borsa ilk Bitcoin kurunu $1 eşittir 1392 Bitcoin olarak yayınladı. 22 Mayıs 2010 tarihine geldiğimizde ise
Bitcoin platformundan Lazo Henye isimli kullanıcı 2 pizza için 10.000 Bitcoin ödemesi gerçekleştirdi ve bu işlem ilk Bitcoin alışverişi olarak Bitcoin tarihine geçti. Dünyada her yıl 22 Mayıs günü Bitcoin Pizza Günü olarak kutlanmaktadır. Aradan geçen yıllar içerisinde Lazo Henye ile defalarca kez röportaj yapılmıştır ve çeşitli programlara katılmıştır. Konuşmalarının çoğunda pişman mısın diye sorulan sorulara Lazo Henye hayır hiç pişman değilim diye cevap verse de herhalde onun yerine dünyada milyonlarca insan empati kurarak pişman olmuştur. Çünkü geçtiğimiz aylarda Bitcoin'in 64.000 dolar gibi rekor bir seviyeye çıktığı zaman da Henye'nin 2 pizza için ödediği rakamın 640 milyon dolar olduğunu düşünürsek gerçekten pişman olduğu düşüncesi kafamızda mantıklı bir yer buluyor olacaktır. 10 Temmuz 2010 İlk Bitcoin borsası olan Mt. Gox kuruldu. 13 Ocak 2010 Bitcoin'in tüm piyasalardaki market değeri 1 milyon doları geçti. 9 Ocak 2011 Bitcoin ilk defa Amerikan dolarına eşitlendi. 1 Bitcoin eşittir 1 Amerikan doları. 23 Nisan 2011 tarihinde Bitcoin'in Euro ve İngiliz sterlinleri satışına başlanmasıyla birlikte piyasa değeri 10 milyon dolar civarına geldi. 8 Haziran 2011 Bitcoin ilk çıktığı 2009 yılından sonra kendi fiyatını 30 kat arttırarak 31.89 dolar seviyesine ulaştı. 27 Eylül 2012 Bitcoin Foundation yani Bitcoin Vakfı kuruldu. 28 Kasım 2012 Birinci Bitcoin blok ödülü yaralanması gerçekleşti. Bitcoin blok ödülü 50 Bitcoin'den 25 Bitcoin'e düştü. 28 Mart 2013 Bitcoin'in piyasa değeri 1 milyar doları geçti. Tarihler Nisan 2013'ü gösterdiğinde Bitcoin'in fiyatı 100 doları aştı. Mayıs 2013 tarihi İlk Bitcoin ATM'si San Diego, Kaliforniya'da faaliyete geçti. 1 Temmuz 2013 BTC Türk kuruldu ve ilk Bitcoin işlemi yapıldı. 2 Ekim 2013 FBI online kara borsa ve darknet marketi olan Silk Road'u kapatarak 3.6 milyon değerindeki Bitcoin'e el koydu. Şubat 2014 tarihinde yöntem olarak pek benzemese de aslında günümüzde de şahit olduğumuz Todex vurgununa benzer bir vurgun da Mt. Gox şirketi tarafından gerçekleştirildi. O zamanki sistem boşluğundan da yararlanarak Mt. Gox şirketi teknik problemler gerekçe göstererek kapandı. Ay sonunda 744 bin adet Bitcoin'in çalındığını belirterek iflastan korunma başvurusunda bulundu. Geride ise aynı Todex şirketi gibi binlerce mağdur bıraktı. 26 Ocak 2015 Coinbase şirketi Amerika Birleşik Devletleri'nde regülasyona tabi olan ilk borsa olarak 25 eyalette birden faaliyete geçti. 26 Mart 2016 Japonya Bakanlar Kurulu Bitcoin gibi sanal paraların gerçek paraya benzer bir fonksiyonu olduğunu kabul etti. 9 Temmuz 2016 Bitcoin'in blok ödülü yaralanması gerçekleşti. Bitcoin blok ödülü 25 Bitcoin'den 12,5 Bitcoin'e düşürüldü. Kasım 2016 Bitcoin ATM'lerinin sayısı son 18 ayda 2 katına çıkarak 771 adete ulaştı. 1 Nisan 2017 Japonya Bitcoin'i resmi ödeme yöntemi olarak kabul etti. 1 Temmuz 2017 Bitcoin blok zinciri çatallanarak Bitcoin Cash isimli yeni bir kripto para birimi ortaya çıktı. 3 Eylül 2017 Çin şirketleri ICO'lar ile fon toplamasını yasakladı. İlk zamanlarda bu yasak pek önemsenmese de ilerleyen dönemde artarak büyüdü ve çeşitlendi. 12 Ekim 2017 JP Morgan CEO'su Jamie Dimon Bitcoin'i dolandırıcılık olarak adlandırdı. 15 Ekim 2017 Çin kripto para alım satım platformunu kapatacağını duyurdu. 31 Ekim 2017 Amerikalı finans şirketi GME Group Bitcoin'in vadeli işlemler açacağını duyurdu. 28 Kasım 2017 Bitcoin'in fiyatı 10.000 doları geçti. 11 Aralık 2017 Chicago borsasında Bitcoin vadeli işlemleri başladı. 17 Aralık 2017 Bitcoin rekor üstüne rekor kırarak 10.000 dolar seviyelerinden
en yüksek değeri olan 20 bin dolar seviyelerine ulaştı. 13 Ocak 2018 toplam üretilen Bitcoin adedi 16 milyon 800 bine ulaştı. Ve böylelikle üretilmesi planlanan 21 milyon adet Bitcoin'in toplam %80'i üretilmiş oldu. Geriye sadece üretilmemiş %20'lik dilim kaldı. 30 Ocak 2018 Facebook kripto para reklamlarını yasakladı. 7 Mart 2018 Amerika Birleşik Devletleri Borsalar ve Menkul Kıymetler Komisyonu kripto para alım satım platformlarına kayıt zorunluluğu getirdi. 14 Mart 2018 Google kripto para reklamlarını yasakladı. 26 Mart 2018 Twitter kripto para reklamlarının yasaklayacağını duyurdu. 2 Mayıs 2018 Amerikalı finans firması Goldman Sachs Bitcoin yatırım operasyonunu açacağını duyurdu. 11 Mayıs 2020 3. Bitcoin blok ödülü yarılanması gerçekleşti. Bitcoin blok ödülü 12,5 Bitcoin'den 6,25 Bitcoin'e düştü. 21 Ekim 2020 Amerikan ödeme sistemleri şirketi PayPal kullanıcılarına Bitcoin ve kripto para alım satım hizmeti vermeye başlayacağını duyurdu. 20 Aralık 2020 Bitcoin 2017'deki en yüksek fiyatını aşarak tüm zamanların en yüksek değeri olan 24 bin dolar seviyesine yükseldi. 28 Aralık 2020 Bitcoin'in piyasa değeri 500 milyar doları aşarak Visa şirketinin piyasa değerini geçti. Tarih 31 Aralık 2020 Bitcoin'in fiyatı 30 bin dolar seviyesine ulaştı. 3 Ocak 2021 ve Bitcoin 12 yaşında. Happy birthday Bitcoin. 9 Ocak 2021 Bitcoin'in fiyatı 40.670 dolar seviyesine kadar ulaştı. 18 Şubat 2021 Bitcoin 52.112 dolar seviyesinde işlem gördü. 14 Mart 2021 Bitcoin 61.258 dolar seviyesinde tarihi rekorunu kırdı. 14 Nisan 2021 Bitcoin 14 Mart rekorunu da geride bırakarak tüm zamanların en büyük rekoru olan 63.554 dolar seviyesinde işlem gördü. 14 Nisan 2021 tarihli 8.11 TL olan dolar kuru üzerinden hesap ettiğimizde bir adet Bitcoin'in Türk lirası bazlı fiyatı 515.422 lira olarak tarihe geçti. Tarihler 19 Nisan 2021'i gösterdiğinde kripto para tarihine TODEX vurgun olarak geçen olay yaşandı. Türkiye'de faaliyet gösteren kripto para borsası TODEX'in sahibi Faruk Fatih Özer, şirketin internet sitesini kapatıp yurt dışına kaçtı. Yapılan açıklamalara göre 400 binin üzerinde kullanıcısı olan TODEX şirketinin kullanıcılarına verdiği toplam zararın 2 milyar doların üzerinde olduğu bilgisi paylaşıldı. 25 Nisan 2021 Bitcoin 50.110 dolar seviyesinde işlem gördü. 21 Mayıs 2021 Bitcoin 40.784 dolar seviyesinde işlem gördü. 9 Haziran 2021 Bitcoin 33.450 dolar seviyesinde işlem gördü ve bu seviye 2001 yılının en dip seviyesi olarak tarihe geçti. Videomuzun yayın tarihinden bir önceki gün yani 16 Haziran 2021 Çarşamba gününde Bitcoin 38.602 dolar seviyesinde işlem gördü. Gelecek aylar içerisinde Bitcoin ve diğer kripto paraların fiyat seyri ne şekilde olur pek bilinmez ama gelecekte altyapısı sağlam olan kripto paraların değerinin çok ama çok fazla olacağı su götürmez bir gerçek. Her akıllı yatırım geleceği sağlamlaştırmak üzere atılmış bir adımdır. Buralar önceden hep dutluktu dememek için, geleceğimize sağlam temeller atmak için tasarruf etmek ve yatırım yapmak elzem bir kuraldır. Son olarak büyük usta Yoda Nakamoto'nun da dediği gibi hata yapmadığın halde kaybediyorsan oyunu farklı mantıkla oyna. Videomuzu sabırla izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Herkese güzel, kazançlı ve mantıklı bir oyun dileriz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmadıysanız da lütfen abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.